Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Yepyeni bir modelle yine karşınızdayız. Çikolata tadında siyahi bir bebek tasarladım. Gövdesinden kafasına, peruğundan elbisesine kadar çok farklı bir tasarım oldu. Bebeğimin boyutunu söyleyeyim size. Şöyle ölçtüğüm zaman saçlarıyla birlikte 35 santim boyunda. Kollarında ve boyun kısmında bakın tel kullandım. Esnek olması için ve kafasını taşıyabilmesi için boyun kısmında mutlaka tel kullanmalısınız arkadaşlar. Kafadan gövde, böyle kafa ve gövde boyunca tel kullanıyorum. Tel yerleştiriyorum. Tel kullanmasam olur mu diye çok soru geliyor. Kollarda kullanmayabilirsiniz. Şart değil, fakat boyunda kafasını taşıyabilmesi için mutlaka tel kullanmalısınız. Bakın, bebeğimi size yakından gösteriyorum. Detaylarıyla saçı, peruğu harika bir bebek oldu. İnanın ben bayıldım. Umarım siz de seversiniz, beğenirsiniz ve bol bol örersiniz arkadaşlar. Gövdesini örerken çapraz sık iğne kullandım bakın. Bakın, bacak detayı çapraz sık iğne ile ördüm gövdesini. Peruğunda, elbisesinde, kıyafetlerinde normal sık iğne kullandım. Böyle iç çamaşırımız da var, çıkabiliyor. Ayakkabımız çıkmıyor. Örerken örüyoruz arkadaşlar botu. Sonradan ayağından çıkmıyor. Saç bantıyla, saçımızın modeliyle çok tatlı oldu. Bebeğimi yine bölümler halinde ayrıntılı bir şekilde size anlatacağım. Bu bölümde kollarını ve bacaklarını yapacağız. Sırayla diğer bölümleri hepsini paylaşacağım arkadaşlar. Hangi malzemeleri kullandım, hangi ipleri kullandım, hepsini videonun altına, açıklama kısmına yazıyorum. Oradan detaylı bir şekilde bakabilirsiniz. Ayrıca her videonun başında o video ile ilgili malzemeleri de gösteriyorum zaten. Başlamadan önce sizden her zaman olduğu gibi kanalıma abone olmanızı ve yorum ve beğenilerinizle de destek olmanızı istiyorum. Şimdi bacak ve kol yapımıyla bu modele başlayalım. Koyu ten rengi olarak Alize Cotton Gold'un 493 numaralı 100 gram 330 metre ipini kullanıyorum. Alize Cotton Gold. Bu da Alize Cotton Gold'un batik ipi. Kıyafetlerinde bu ipi kullanacağım. Renklerini ayarlamamız gerekecek arkadaşlar. Mesela ben ayakkabıda böyle mavi ile başladı, yeşille bitirdim. Bu ayakkabının da şimdi o renklere denk gelmesi için burada bitti ayakkabı. Şimdi biraz saracağım. Mavi ile başlayacağım. Şuralarda başlayacağım arkadaşlar. Buralarda bakın renklerin geçişleri görünüyor. Ayakkabısının bu tonlarda olmasını istiyorum. Elbisesinin de bundan sonra bakın hangi renk gelecek. Mavi, mor, turuncu, sarı, bu şekilde devam edecek. Elbisesini de bu tonlarda başlayacağım. Yani biraz tonlarını ayarlamamız gerekecek kıyafetlerini yaparken, ama geçişi güzel olacak. Ben de sizinle birlikte deniyorum arkadaşlar. İlk defa böyle bir ip kullanacağım. Batik bir ip. Umarım kıyafetleri güzel olacak. Şimdi bu videoda bacak öreceğiz. Bir de kol. Bacak ve kolların bir adedini ördüm ben. Şimdi ikinci parçalarını yapacağız. Bakın bu şekilde. Bağcığını da başka bir renk yapacağım. Renkler denk geldiği zaman buraya turuncuyla düşünüyorum bağcığını yapmayı. O zaman yapacağım. Bacağımızın modeli bakın ayrıntılı, baldırı, dizi gayet güzel görünüyor. Kolumuz da bu şekilde. Bundan da ikisinden de aynı olacak arkadaşlar. İki kol aynı, iki bacak aynı örülecek. Sadece bacağın son sırasında bir değişiklik yapacağım.
ve birleştirmeyi ondan sonra yapacağım. Sağ ve sol farkını oluşturduktan sonra. Ayrıca taban için böyle plastik kutulardan kestiğim bir parça kullanıyorum. Tığım gövdesinde 2 milim tığ kullanacağım. Şimdi bacak yapımıyla başlayacağım. Dediğim gibi yeşil kısmı üste gelsin diye bunu sarıyorum arkadaşlar. Şu mavi kısmından başlayacağım. Yeşili biraz diğerine göre az olacak ama artık o kadar fark da önemli olmayacak benim için. Şimdi mavi kısmının gelmesini sağlayacağım. Bu kadar yeterli olabilir. Şimdi burada ipimi keseceğim. Buradan başlayacağım. Bakın bunun tabanı da mavi. Burada mavi değil arkadaşlar. Yeşil tonu, farklı bir yeşil tonu. Mavi burada. Bakın mavileri yeşilden sonra geçiyor. Şimdi bu tarafıyla başlayacağım. Ayakkabısını örerken yapacağız. Sonradan giydirilmeyecek arkadaşlar. Örerken yapacağız. Ayakkabı modelini sabit yapmış olacağım. Ayağına giyip çıkmayacak. Şimdi zincir çekerek başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektim. Bebeğimin her tarafında çapraz sık iğne tekniğini kullandım. Bakın çapraz sık iğne bu şekilde. Şurada daha çok belli. Her yerinde çapraz sık iğne kullanacağım. Çapraz sık iğneyi de gösteriyorum şimdi. 6 tane zincir çektim. İkinci zincire battım. Çapraz sık iğneyi bu şekilde alıyoruz ve topluyoruz. Bakın tığ üstte, ip altta. Toplama şeklimiz aynı. Diğer sık iğne ile 3. Bakın üstten tığ geçiriyorum. Çektim ipimi, topladım. 4 tane sık iğne yaptım. Son zincirin içine 4 tane yapacağım. 1, ipimi böyle döndürdüm. Delik oluşmasın o kısımda. 2, aynı yere 4 tane yapacağım. 3, 4. Şimdi bakın zincirin diğer tarafına geçeceğim. Burada 3 tane sık iğne örüyorum. 1, 2, 3. Burada bir tane daha boşluğum var. Şurası. Oraya batıp çapraz sık iğne örüyoruz. Çift yapıyorum. Buraya işaret ipi takacağım. Bakın buraya çift yaptıktan sonra sıram bitti. Sık iğne sayım 13 bu sıra sonunda. Şimdi buraya taktıktan sonra bakın ilk sık iğnemiz burada. Bir tane sık iğne yapıyorum. Aynı yere batıp bir tane daha çift. İlk başta çift ile başladım sırama. Sonra devamında 1, 2, 3 tane ördüm. Şurada 4 tane sık iğne yapmıştık aynı boşluğa. Onların her birine çift sık iğne yapacağım. Yani 2 tane sık iğne yapıyorum. 4 tane burada çift yapacağım. İkinci çifti yaptım. Üçüncü, dördüncü çift. Devam ediyorum. 1, 2, 3 tane ördüm. 2 tane boşluğum kaldı. Bakın bu ipin takılı olduğu boşluk bir sonraki sıranın ilk sık iğnesi olacak buraya. Şimdi 2 tane kaldı burada. Her birine çift yapıyorum yine. 2 tane.
sıramı tamamladım. 7 tane arttırma yapmış oldum. Sayım 20 sık iğne oldu. Şimdi 3. sıradayım. Bir tane ördüm. Yanındakine çift yapıyorum. Bir tek, bir çift. 1 2 3 3 tane ördüm. Yanındakinden devam ediyorum. Bir tane örüyorum. Yanındakine çift yapıyorum. 3 sık iğne ördüm. Sonra bir tek, bir çift. Bunu 4 defa yapacağım. İkinciyi yapıyorum. Bir tek, bir çift. Bir tek, bir çift. Son kez bir tek, bir çift. Tek tek 3 tane örüyorum. Tekrar bir tek, bir çift. 2 defa yapacağım. Bir tek, bir çift. Yine 7 defa arttırma yaptım. Sayım 27 sık iğneye çıktı. Şimdi 4. sıradayım. 1 2 tane tek tek ördüm. Sonra çift yapıyorum. 2 tek, bir çift. 1 2 3 tane tek tek ördüm. 1 2 tane ördüm tek tek. Sıradaki sık iğnenin içine çift yaptım. 2 tek, bir çift yapacağız. Burada arttırmalarımızı bu sırada. Bir tane yaptım. Şimdi ikinciyi yapıyorum. 2 tek, bir çift. 2 tane tek, sıradakine çift. 1 2 tek, bir çift. 4 defa 2 tek, bir çift yaptım burada. Başta da bir defa yaptım 2 tek, bir çift. Devam ediyorum. 1 2 3 tane tek tek sık iğnemi yaptım. Yine arttırma yapacağım burada. 1 2 tane örüyorum. Çift yapıyorum. 2 tek, bir çift. Bir kez daha yapacağım. 1 2 tek, bir çift. Bakın işaretimin olduğu sık iğneye batmıyorum bu sıranın sonunda. Yani sıra sonu orası değil. Bunun içi değil. Onun hemen yanındaki sık iğne. Şimdi bu ipi buradan çıkarıyorum. İşaret önemli arkadaşlar. Yoksa diz kısımları, baldır kısımları farklı yerlere gelir. İşareti farklı yürütürseniz sonuç da farklı olacaktır. O yüzden bu işaret kısmına iyi dikkat edin. Şimdi işaretimi buraya taktım. İşaretimi çıkardığım sık iğne burası bakın. Şimdi bu sıranın ilk sık iğnesi oluyor. 1 2 3 tane ördüm. Çift yapıyorum. 3 tek, bir çift. Tekrar 3 tane tek tek öreceğim. Bu aradaki sık iğnemiz. Şimdi yine arttırmalara geçiyorum. 3 tane öreceğim tek tek. 2 3. Sıradakine çift yapıyorum. 3 tek, bir çift şeklinde arttırıyorum bu sırada. 2 3 tane tek tek ördüm. Çift yaptım. 1 2 3 tane ördüm. Sıradaki sık iğneye çift yaptım. Şimdi tekrar 1 2 3
ve son buradaki son çiftimi yaptım. 3 tek bir çift. Arada 3 tane sık iğnem var. 1 2 3. Bu burada duruyor. Tekrar sayıyoruz arkadaşlar. 3 tane ördüm. Sayıyorum tekrar. 1 2 3 tane tek tek yaptım. Sıradaki sık iğneye çift yapıyorum. 3 tek bir çift. Bir tane daha yapacağım. 1 2 3 ve sıradakine çift. Bakın sıra sayılarını şuraya yazıyorum zaten arkadaşlar. Önce 13'tü sayımız, 20 oldu, 27 oldu, 34 oldu. Şimdi en sonda 41 tane sık iğneye ulaştık. Şimdi işaretimi buraya taktım. Tabanımız bitti. Şimdi tabana yerleştireceğim parçayı böyle buna göre kesin arkadaşlar. Şöyle plastik bir parça kullanıyorum. Dondurma kutusunun kapağı. Gergin bir şekilde buraya oturması lazım. Biraz büyük gelebilir. Benimki de daraltacağım arkadaşlar. Yani tabana göre olması gerekiyor. Bakın. Tam tabana göre. Şöyle baktığım zaman plastik parça ne dar ne de geniş. O zaman daha düzgün oluyor. Bu sırada 6. sıradayım. Arka loblarına batacağım. Yani blosuna batacağız sık iğnelerin. Bakın. Arka lobuna batıyorum. Burada 41 tane sık iğnemiz var. 41 sık iğneyi arka lobuna batarak tek tek öreceğim. Böyle devam edeceğim. Bakın. Şurada tek halkaları kalıyor. Burada da kaldı arkadaşlar. Bunun kenarına süsleme yapacağım. Farklı rengi bekledim. Alttaki farklı renklerden turuncu olabilir. Buraya onunla süsleme yapacağım. O yüzden o da duruyor şu anda. Tam bitmiş değil. Bacağımızın süslemesi. Şimdi bunu devam edeceğim. 41 sık iğneyi tek tek blok kısmından alarak tamamlayacağım. Bakın son sık iğnemi de yapıyorum arka lobuna. 41 oldu. İşaretim bu tarafta kaldı. Şimdi böyle alıyorum. 3 sıra 41 sık iğne yapacağız. Normal batacağız. Normal batışımız böyle. 2 halkasına birden batacağız. Bu şekilde örerek 41 sık iğneyi 3 sıra daha öreceğim. Çapraz sık iğneyi bir daha gösteriyorum. Yavaş. Bakın. Tığ üstte, ip altta. Normal sık iğneyi ipin altına tığ götürüyoruz. Bu şekilde çekiyoruz arkadaşlar. Çapraz sık iğneyi ipin üstüne atıp ipi alttan böyle çekiyoruz. Normal sık iğne ile de yapabilirsiniz. Bu sık iğneyi yapmak zor geliyorsa normal sık iğne ile de yapabilirsiniz. Şimdi bir sıra yapacağım. Sonra 2 sıra daha, toplam 3 sıra daha yapmış olacağım. Tabandan sonra sayımız, sıra sayımız 4 olacak. 3 sıra daha ördüm. 41 sık iğneyi toplam 4 sıra oldu. Bakın plastik parçayı yerleştirdim. Şöyle çektiğiniz zaman tam sıkıca etrafını kaplamalı arkadaşlar. İçine tam oturmalı. Bakın ben şöyle ipliğimi böyle ayırdım arkadaşlar. Çünkü benim yeşil ipliğim az kaldı. İlk başı burasıydı. Yani buradaki yeşillerin de görünmesini istiyorum. Burada bitiyor benim ipim. Şöyle yaptım. Bakın şöyle
Çıkardığımız zaman dolaşmadan böyle alabiliyoruz. Bakın böyle çözülüyor. Renkleri görebiliyorum. Şimdi ben buradan yeşil alacağım. O yüzden yeşile kadar bunları söktüm. İstediğim yerden başlayabilirim. Tabii karıştırmayın arkadaşlar. Ya da böyle yumak yapabilirsiniz. Ben şimdi şu yeşilden alacağım. Bakın şuradan kesiyorum. Buradan istediğim kadar öreceğim. Patiği, ayakkabısı bitene kadar buraya ekleyeceğim. Şimdi devam edelim. 10. sıradayım. 7, 8, 9. sıraları 41 sık iğne olarak ördüm. Şimdi bu sırada 11 tane sık iğne öreceğim. Yedi, 8, 9, 10, 11 tane ördüm. Şimdi eksiltmeler yapacağım. Eksiltiyorum. Eksiltmeyi bu şekilde yapıyorum. Bir daha göstereceğim. Eksilttim, bir sık iğne yaptım. Tekrar ön kanatlarından alıyorum. Şöyle çekiyorum. Böyle çekmiyorum. İsterseniz zorlanıyorsanız bu şekilde diğer sık iğnede yaptığımız gibi alttan girerek de çekebilirsiniz. Burada çok fark etmiyor. Ben üstten böyle tığımı yine alıyorum. Buradan geçirip topluyorum. Eksilttim, bir sık iğne yaptım. Eksilttim. Şimdi 4 tane sık iğne yapacağım tek tek. 2, 3, 4. Tekrar eksiltiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Eksilttim. Şimdi 16 tane sık iğne öreceğim. Bakın ipim burada bitti. İp eklemek çok kolay. Yani düğüm görünmüyor. Buradan 16 tane sık iğne öreceğim. Örebildiğim kadar ipimle örüyorum. 2. Burada ekleyeceğim ipi alıyorum. Bakın bu şekilde tutuyorum. Sıradaki sık iğneye batıp şöyle alıyorum tabii ki. Topluyorum. Bunları birazdan düğümleyeceğim. 2 oldu. Eksiltmeden sonra 3 oldu. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16 tane burada sık iğnem var. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Sayım 37'ye düştü. 4 tane azaltma yaptım. 37 oldu. Şimdi 11. sırada yine eksilteceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane ördüm. Eksiltme yapıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Eksilttim. Bir tane sık iğne yaptım. Bir daha eksilttim. Bir tane sık iğne yaptım. Şimdi buraya kadar eksilt bir sık iğne, eksilt bir sık iğne, eksilt bir sık iğne 3 defa yaptım. Şimdi bundan sonra bir tane sık iğne yapıyorum, eksiltiyorum. Bir tane ördüm, eksilttim, 2 oldu. Bir tane ördüm, eksilttim. 3 kere de bu tarafta bu şekilde bir ör bir eksilt şeklinde eksiltme yaptım. Sıra sonuna kadar öreceğim.
12 tane burada sık iğnem var. On bir, 12. Şimdi bakın bu ek yaptığım yeri 2 ipin ucunu bağlayacağım, düğümleyeceğim güzelce. Bakın hiç belli olmuyor. Sıramı tamamladım. Sayım 31 sık iğneye düştü. 6 tane eksiltme yaptım bu sırada. Şimdiki sıramda da eksiltme yapacağım. 3 tane örüyorum. 2 3 tane ördüm. Eksiltme yapıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Eksilt bir sık iğneyi 7 defa yapacağım. Eksilt bir sık iğne. 2 oldu. Eksilttim. Bir sık iğne yaptım. 3 oldu. Eksilttim. Bir sık iğne yaptım. 4 oldu. Eksilttim. Bir sık iğne. 5. Yine eksiltiyorum. Bir sık iğne. 6 oldu. Eksilttim. Bir sık iğne. 7 oldu. 7 kere eksilt bir sık iğne yaptım. Sıra sonuna kadar 7 tane sık iğnem kaldı. 1 2 3 4 5 6 7. Yedi tane eksiltme yaptım. Sayım 24 sık iğneye düştü. Yeni sırama başlıyorum. 3 tane örüyorum. Pardon. 4 tane örüyorum. 3 değil. 3 4 tane ördüm. Tek tek eksiltiyorum. 4 örüp 1 eksilteceğim. 4 ördüm, 1 eksilttim. Bunu 4 defa tekrarlayacağım. Tek tek 4 tane örüyorum. 2 3 4 tane ördüm, eksilttim. İki kere daha yapacağım. 1 2 3 4 ördüm, eksilttim. İki, üç, 4 tane ördüm, eksilttim. Birazdan elyaf yerleştireceğim. Son eksiltme sıramı da yapayım. Bu sırada önce 4 tane öreceğim tek tek. 1 2 3 4 tane ördüm. Eksiltme yapıyorum. Şimdi tek tek 6 tane öreceğim. 2 3 4 5 6. Yine eksiltiyorum. 6 ördüm, eksilttim. Sıra sonuna 6 tane sık iğnem kaldı. 2 3 4 5 6. Bakın böyle ayakkabımız şu anda yeşille
devam etmeyeceğim. Kahverengi ipe geçeceğim. Bu arada elyaf dolduralım. Boncuk elyaf kullanıyorum. Bu kadar yeterli arkadaşlar. İlerleyen sıralarda üzerine tekrar ilave edeceğim. Şimdilik bu kadar yeterli. Ama sıkıca dolduracağım. Şimdi kahverengi ipimi alıyorum. Bakın şu sık iğnenin, son sık iğnenin çekim kısmını çıkardım. Kahverengi ipimi aldım. Onunla topluyorum. Şimdi yeşil ipi kesebiliriz artık. Sonra tekrar ekleyeceğiz. Şu kısımlarını yapmak için ayrı ip ekleyeceğim. Şimdi burada az sonra bunları da düğümleyeceğim. İşaretimi alıyorum. Buraya taktım. Şimdi sıradaki ilk sık iğneye batıp arka lobuna batacağım. Burada bakın arka lobuna batacağım. Blosuna batacağız. Burada 18 sık iğneye düştü sayım. 18 tane sık iğne yapacağım kahverengi ile. Yalnız arka loblarına batacağım. Sık iğnelerinizi sayın arkadaşlar. Doğru yaptıysanız tabii ki 18 sık iğnemiz var burada bilekte. Şimdi bakın böyle son sık iğneye batacağım. Şöyle sıkıştırdığım zaman bakın yeşille son sık iğnem burada. Ona da yaptım. İşaretim bu tarafta bakın. Bu iki ipi düğümlüyorum. Şimdi 18 sık iğneyi 6 sıra daha öreceğim. Dümdüz böyle 6 sıra 18 sık iğne yapacağım. Normal batacağız arkadaşlar. Onu söylemeyi unuttum. Normal bir şekilde. Bir alt sırada arka lobuna batmıştık. Burada normal batacağım. 18 sık iğneyi burada bitireceğim. İkinci sıraya geçeceğim. 6 sıra daha. Toplam 6 sıra daha 18 sık iğne örmüş olacağım. Kahverengi ile 7 sıra olmuş olacak. 6 sıra daha 18 sık iğne yaptım. Bakın toplam kahverengi ile 7 sıra 18 sık iğne oldu. Şimdi elyaf doldurdum biraz. Biraz daha koyalım. Ben böyle bir makasın yardımıyla yapıyorum. Daha sıkı oluyor. Şu ön taraflara, topuk kısmına güzelce yerleştirin. Daha da koyacağım ben arkadaşlar. Şimdilik bu kadar yeterli. Ön taraftaki şu kısmı yapacağım. Bağcık kısmını, botun. Yeşil ipimi alacağım. Ayakkabı ördüğüm ipi alıyorum. Şimdi şuradan sayıyorum bakın. Şu başlangıç yeri 1, 2, 3, 4, 5 tane atlıyorum. 6.'ya batıyorum arkadaşlar. Şu kısmı tam ortalayacak şekilde 6 tane sık iğne çıkaracağız. Ön kısma gelecek. Bakın dil kısmı şu tam öne gelecek. Ayakkabının önüne. Ona battım. Bir tane zincir çektim. Aynı yere batıyorum. Şu bağladığım ipi de eklediğim ipi de burada yürüteceğim. Buradan geçireceğim sağlam olsun. Burada bir sık iğne yaptım.
Sırayla batacağım öndeki halkalara. Tabii yine çapraz sık iğne yapıyoruz. 2, 3, 4, 5, bir tane daha, 6. Şimdi önden şöyle bakın. Tam öne gelmesi lazım. Şöyle tam ayakkabımızın ön kısmına gelmesi gerekiyor. Burada ayarlama yapabilirsiniz arkadaşlar. 4 sık iğne veya 5 sık iğne atlayabilirsiniz. Örgüden örgüye değişebilir belki de. Şöyle bakın tam ortaya geldi. 6 tane sık iğne yaptım. Şimdi burada bir tane zincir çekiyorum, dönüyorum. Yine burada ikinci sırada da 6 tane sık iğne yapacağım. Altı. Şimdi bir zincir çekip dönüp 2 sıra daha öreceğim. Bir tane öreceğim, sonra arkadan bir tane daha öreceğim. Toplam 4 sıra yapmış olacağım. 6 sık iğneyi. 4 sıra oldu toplam. 2 sıra daha yaptım. Şimdi burada ilk sık iğnenin bir zincir çektim, döndüm. İlk sık iğnenin içine bir tane sık iğne, üzerine doladım. Sıradaki boşluğa çakma sık iğne ya da tekli trabzan yaptım. Şimdi üzerine doladım. İkili trabzan yaptım. Tekrar doladım. Bir tane daha ikili trabzan. Üzerine doladım. Yine tekli trabzan, yani üçünü birlikte çekiyorum üzerine dolayıp. Son sık iğneye sık iğne yapıyorum. Burada bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Şuradaki başlangıç ipini de yürütmüştük. Onu da keselim. Şimdi diğer tarafı yapacağım. Bakın burada buradaki 6. sık iğnenin köşesine, aynı yere batıyorum. Yine yeşil ipi aldım. Buradan tığımı geçirip bir tane zincir çektim. Şimdi buraya 2 tane yapacağım. 2 tane sık iğne yapacağım. Çift yapacağım. Şu dibe 2 tane yapıyorum. Şimdi burada bir tek tek yandan örüyorum. Bu ipimi biraz yürütüp yine keseceğim. İki, üç tane ördüm. Sıradaki halkaya çift yapacağım. 2 tane yapacağım. Şimdi yine örüyorum. 1, 2, 3, 4 tane ördüm. 4 tane tek tek ördüm. Sıradaki halkaya batıyorum. Burada çift yapıyorum. Şu ipi biraz gerdirip keseceğim. Çift yaptım. Şimdi devam ediyorum. 1, 2, 3 tane ördüm. Bakın burada ilk başladığım şuraya
Aynı yere, yani köşesine batıyorum. Buraya çift yapacağım. 2 tane yapacağım. 1 2. Şimdi bir zincir çektim. Burada sayım 18 oldu. Döndüm. Aynı hemen sıradaki, bakın buraya batıyorum. Yine 18 tane sık iğne öreceğim. ...18 sık iğne öreceğim. Buraya kadar. Sonra burada bir zincir çekip tekrar 18 sık iğne yapacağım. Yani 2 sıra daha örmüş olacağım. Toplam şuradaki sıra sayısı 3 tane olacak. Şimdi bir sıra öreceğim, bir sıra daha. Bir zincir çekip burada döneceğim. Bakın 2 sıra daha ördüm. Bir tane zincir çekip ipimi kesiyorum. Şimdi bu iplere iğne takacağım. Şimdi kahverengi kısma geçiyorum. Burada 17 tane sık iğne öreceğim. ...17 tane ördüm. Bir tane boşluğum kaldı. Son boşluğun içine çift yapıyorum. Arttırdım. Sayım 19 oldu. Şimdi 19 sık iğneyi bir sıra öreceğim. Bir sıra yapıp geliyorum. Bir sıra 19 sık iğne yaptım. Şimdi yine arttırma yapacağım. 18 tane sık iğne öreceğim bu defa. Buraya kadar, son sık iğneye kadar. On 18 sık iğnemi yaptım. Son boşluğun içine çift yapıyorum. 18 tane tek, bir tane çift. Sayım 20 oldu. Şimdi yine bir sıra 20 sık iğne yapacağım. Böyle bir sıra dümdüz öreceğim. 20 sık iğne. Bir sıra 20 sık iğne yaptım. Şimdi devam ediyorum buradan. 19 tane sık iğne yapacağım. On sekiz, 19. 19 tane ördüm. Son sık iğnenin içine çift yapıyorum. 19 tek, bir çift. Sayım 21 sık iğneye çıktı. Şimdi 4 sıra 21 sık iğneyi öreceğim. Arttırma eksiltme yapmadan 4 sıra daha 21 sık iğne yapalım. 4 sıra 21 sık iğne yaptım. Böyle elyaf doldurdum. Makasla böyle bastırırsanız arkadaşlar orada güzelce sıkışmış oluyor. Şimdi işaretim burada, bakın işaretimin olduğu yere kadar ördüm. İşaretimi çıkarıyorum. Bu sırada işaretimi 2 sık iğne ileri alacağım. Bakın 1 2 tane ördüm. Şimdi işaretimi artık buraya takıyorum. İşareti ileri aldım, yerini değiştirdim arkadaşlar. Burada. Şimdi buradan itibaren 5 tane örüyorum. 2
3, 4, 5 tane ördüm. Şimdi diz oluşturacağız burada. Şimdi burada 5 tane ördüm. Ön kısımda diz oluşturacağız. Tam öne gelmesi gerekiyor. Arttırmalarımızın. Bakın burada çift yapıyorum. Peş peşe 5 tane çift yapacağım. İkinci çifti yaptım. Üçüncü. Dördüncü. Ve beşinci çift. Bakın tam öne gelmesi gerekiyor ayağın ön kısmına. Şimdi 5 tane çift yaptıktan sonra 5 tane de tek tek yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi burada 6 tane sık iğnem kaldı. İkişer ikişer eksiltme yapacağım. Yani 3 tane eksiltme yapıyorum. İkinci, üçüncü eksiltme. Sayım 23 sık iğne oldu. Şimdi bir sıra 23 sık iğne yapacağım. Bir sıra böyle öreceğim. Bir sıra 23 sık iğne yaptım. Şimdi ilk başta bu sıranın ilk başında eksiltme ile başlayacağım. Eksilttim. 1, 2, 16 tane sık iğne öreceğim. On 16 tane ördüm. Yine eksiltme yapıyorum. Burada 3 tane sık iğnem kaldı. 1, 2, 3. 2 tane daha eksiltme yaptım. Sayım 21 sık iğneye düştü. Şimdi bir sıra 21 sık iğne yapacağım. Bir sıra örüyorum. Yirmi bir sıramı tamamladım. Buradan başlıyorum. 20 tane tek tek öreceğim. Yirmi. 21 sık iğnemiz vardı bu sırada. Bir tane kaldı. O boşluğun içine çift yapıyorum. 20 tek bir çift. Sayım 22 oldu. Şimdi bir sıra 22 sık iğne dümdüz örüp geliyorum. Bir sıra ördüm. 22 sık iğne. Şimdi bu sırada 20 tane yine sık iğne öreceğim. Tek tek. Yirmi. 2 tane boşluğum kaldı. Hemen sıradakine çift yapıyorum. Ve son sık iğnemi de tek olarak ördüm. Sayım 23 oldu. Şimdi bir sıra yine 23 sık iğne dümdüz öreceğim. Bir sıra. Bir sıra ördüm. 23 sık iğne. Şimdi son arttırmamı yapacağım bu sırada. Buradan başlıyorum. 21 tane sık iğne öreceğim. Ee, 21 tane ördüm. Yine sıradaki sık iğnenin içine çift yapıyorum.
sondaki sık iğneye tek yapıyorum. Çift tek 21 tane ördüm, çift yaptım, bir tane de tek yaptım. Sayım 24 sık iğneye çıktı. 24 sık iğneyi 3 sıra dümdüz öreceğim. Hiçbir işlem yapmadan, arttırma eksiltme yapmadan 3 sıra daha 24 sık iğne örüp geleceğim. Bu arada sıkıca elyaf yerleştirin. Üç sıra 24 sık iğne yaptım. On 16 tane sık iğne öreceğim. Yedi, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Burada ipim düğümlüydü arkadaşlar. 14, 15, 16 tane sık iğne ördüm. Bir tane zincir çektim. İpimi kesiyorum. İlk ördüğümüz bacağı bu şekilde yaptık. 3 sıra 24 sık iğne ördükten sonra 16 tane sık iğne yaptım. Bir zincir çekip ipimi kestim. Şimdi diğer bacağı da bakın 3 sıra 24 sık iğne ördüm. Şuraya kadar aynı arkadaşlar. 16 sık iğne örmeden önceki yere kadar şu anda iki bacak aynı. Bunda ne yaptım? 16 sık iğne ördüm. İpi kestim. Şimdi bunda 3 sıra ördükten sonra sırayı tamamlayacağım. Bir sıra öreceğim. 24 sık iğneyi. Üç, 24. Şimdi burada 6 tane sık iğne öreceğim. 2, 3, 4, 5, 6. 3 tane zincir çekiyorum. Burada bırakacağım. Bu arada fiyongu yaptım ben. Şöyle onu da göstereyim size. 30 santim kadar şöyle esnetince 30 santim zincir çektim. Şurası son sırasından değil de ortadaki sıradan ipimi geçireceğim. Burada bırakıyorum. İkinci bölümde buradan devam edeceğiz. Gövdeyi öreceğiz. Şimdi kolları örelim, hazırlayalım. Ben bir tanesini ördüm, hazırladım. Aynısından bir tane daha yapacağız. Zincir çekerek başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektim. İkinci zincire batıyorum. Şöyle alalım. 1, 2, tek tek zincirlerin üstüne batıyorum, tek halkasına. İkinci zincirden başladım. 3 ördüm. 4 tane sık iğne yaptım. Son zincire batıyorum. Buraya çift yapıyorum. Şunu da döndürdüm. Çift yaptım. Şimdi zincirin diğer tarafına geldim. Bakın.
1 2 3 şurada bir tane daha var arkadaşlar. 4 tane sık iğne yaptım. Toplam sayım 9 oldu. 10 oldu pardon. 10 sık iğne oldu. Şimdi ikinci sırada ilk sık iğnemiz burası. Buraya batıyorum. Çift yapıyorum. Aynı yere 2 tane yapıyorum. Devam ediyorum. 1 2 3 4 tane ördüm. Sıradaki sık iğnenin içine çift yapıyorum. Şöyle biraz dönecek. Çift. Devam ediyorum buradan. 1 2 3 4 tane sık iğne yaptım. Bakın işaretim burada. Şimdi bunu çıkarıyorum. Buraya taktım. Sayım 12 oldu. Sıradaki sık iğneden başlıyorum. Buraya yine çift yapıyorum. İlk sık iğnenin içine çift yaptım. Yine tek tek 5 tane öreceğim bu kez. 2 3 4 5 tane ördüm. Yine sıradaki sık iğneye çift yapıyorum. 5 tek bir çift. Tekrar kalan 5 sık iğnemi de sıranın sonuna kadar ördüm. 5. Bakın böyle döndü. Sayım 14 oldu. Şimdi 2 sıra 14 sık iğne yapacağım. Böyle dönerek 3 4 böyle geleceğim 14 tane. Sonra bir sıra daha, toplam 2 sıra daha 14 sık iğne yapacağım. 2 sıra 14 sık iğne yaptım. İşaretimi yerleştirdim. Şimdi burada parmak yapacağız. Şu parmağı yapacağım. Şimdi burada bir tane sık iğne yapıyorum. Üzerine doluyorum tığımın üzerine. Sıradaki sık iğneye batıyorum. Bakın böyle çektim. Bir tanesini çektim. Sonra 2 tanesini ve burada bıraktım. Toplamadım. Üzerine doluyorum. Aynı yere batıyorum. Biraz uzatarak yapalım. Önce tek çekiyorum. Sonra 2 tanesini ve böyle 3 tane oldu burada. Bir tane daha yapacağım. Tek çektim. Sonra 2 tane halkayı çektim. Tığımda 4 tane halka var. Onları da toplayarak bitirdim. Şimdi popcorn'u şöyle parmağımızla öne doğru ittiriyoruz. Sıradaki sık iğneye batarken parmağımla ittiriyorum öne doğru. Ve topluyorum. Sıkıca burada bir sık iğne yaptım. Devam ediyorum. 2 3 4 5 tane sık iğne yaptım. Şimdi eksiltme yapıyorum. 5 ördüm, eksilttim. Devamında yine 5 tane sık iğne örüyorum. Sıra sonuna kadar. 4 5 sayım 13 oldu. Bir tane eksilttim. Şimdi bir sıra 13 sık iğne yapacağım.
Bakın burada bir tane sık iğnemiz vardı ilk başta. Onu ördüm. Popcorn'un üzerinde bir tane halkamız var arkadaşlar. Onun üzerine de battım. 2. Devam edeceğim. 13 tane sık iğne var burada. 4, 5, 6, 7, bir sıra örüyorum. 9, 10, 11, 12, 13. 13 tane ördüm. İşaretimi yine buraya takıyorum. 8. sıradayım. Sıraya eksiltme ile başlayacağım. Bakın şu 2 sık iğneyi ön halkalarını alarak eksilttim. Devam edeceğim. 4 tane örüyorum. 1, 2, 3, 4. Yine eksiltiyorum. Burada sık iğnelerimi örüyorum sıra sonuna kadar. 3, 4, 5 tane sık iğnem kalmıştı sıra sonunda. Onları da ördüm. Sayım 11 sık iğneye düştü. Şimdi 11 sık iğneyi 2 sıra dümdüz öreceğim. Şu bilek kısmını 2 sıra dümdüz 11 sık iğne yapıp geliyorum. 2 sıra 11 sık iğne yaptım. Şimdi bu sırada ilk sık iğnenin içine batıyorum. Çift yapacağım buraya. 2 tane yapıyorum. Kalan 10 sık iğnemi tek tek örüyorum. Ve 10 tane ördüm. Sayım 12 sık iğneye çıktı. Şimdi buradan itibaren artık arttırma, eksiltme hiçbir şey yapmayacağım. Dümdüz 12 sık iğneyi 22 sıra daha öreceğim. Toplam 33 sıra yapmış olacağız. Kolumuzun boyu 33 sıra olacak. Şimdi 12 sık iğneyi 22 sıra daha dümdüz öreceğim. Diğeriyle aynı olmasına dikkat edin. Bol veya sıkı örerseniz eşit olsun arkadaşlar, iki kol. Şimdi 22 sıra daha örüp geliyorum ben. 12 sık iğneyi 22 sıra ördüm. Bakın işaretimin olduğu yerde bitirdim. İşaretinizi kaybettiyseniz şöyle parmağın diğer tarafında, işaret şuradaydı arkadaşlar, şöyle biraz çapraz gittiği için yan tarafta bitirin. Şöyle yan tarafta bitsin. Bir tane zincir çekiyorum ve kestim. Kollarımız hazır. İçine elyaf doldurmuyorum. Çünkü tel yerleştireceğim. İçine tel yerleştireceğim için elyaf koymuyorum arkadaşlar. Kollarımız ve bacaklarımız hazır. Bu bölümün sonuna geldim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.